hayal dahi edemediğimiz kadar hızlı bir şekilde yok olunuyor. Tohumlar yok oluyor, bitki çeşitleri çok hızlı bir şekilde yok oluyor. Bunlar yok olduğu için kuşlar, börtü, böcek vesaire her bir şey birbirini etkiliyor. Aslında hayat tarzımızın mevcut haliyle devam ettirdiğimiz takdirde yaşadığımız alan yok oluyor. Belli ki şu an yaptığımız sürdürülebilir bir iş değil. Müthiş hızlı bir yok oluştan bahsediyoruz. Bu hem doğada hem bambaşka alanlarda, kültürel alanlarda da. Özellikle son 50-60 senedir annelerimiz, babalarımız ve bizim neslimiz de çok ama çok bencil davrandı. Bazen böyle bir sorgularız. Ya ben ne yapabilirim ki? Tek başıma. Böyle bir çaresizliğe kapılabiliyoruz. Ondan sonra bazı insanlar çıkıveriyor karşımıza ve bütün algımızı değiştirebiliyor. Mahmut Suner 70 yaşında ve işte 50 küsür yıldır su altında. Denizaltı ile ilgili kitaplar yazıyor, çocuklara denizin altı öğretmek için ders veriyor. Biliyor ki çocuklar sayesinde ancak denizler kurtulabiliyor. Belki de beni en çok heyecanlandıran tarafı, gidiyor sığ sulardan topluyor deniz kestanelerini ve deniz kestanelerinin azaldığı bölgelere dalarak yerleştiriyor. Nesli devam etsin diye denizlere yardım etmek için kendi başına bir kahraman gibi uğraşıyor. Şimdi buraları sualtı turizmin artmasıyla, turizmin bu yatların gelmesine falan buraları biraz sopa yiyor tabiri caizse deniz. Dalgıçlar dalıyor, biraz balık görmek istiyorlar, resim çekecek. Alıyor bıçağını, kestaneyi kesiyor. O kestane onun şov yapması için orada değil. Kestane orada zincirin halkalarını tamamlamak için. Onda yiyecek birileri var. Şimdi 52 senedir su altına gezen birisin. Peki bu kadar yılda muhakkak bir değişiklik görmüşsündür. Ben bu işe başladığım zaman, Saros'a gittiğim zaman kendimi gerçekten vahşi bir yerde hissediyorum. Su altında orfozların kuyruk sesi gelir. Top falan. Çünkü bizi duyuyor, hareket ediyor. Orkinoslar zıp diyor. Ciddi söylüyorum yani fotoğrafları var. Yani biz ağladık. Jojo diye benim bir orfozum vardı. Adam vurmuş. Neydi ismi? Jojo. Orfozun ismi Kıbrıs'ta Jojo muydu? Ha. Fotoğrafladık. Geliyordu hemen böyle. Yem veriyorsun falan. Ben veririm. Kalamar hastası. Onu veririm. Fotoğraf çekeriz falan. Bir sene sonra gittik. Jojo sizlere emir. Ne oldu Jojo? Herhalde bir restoranın güzel bir tabağında yanında yeşil salata. Jojo'yu orada pişirip koydular. Kaç para kazandı o? X lira. Ama Jojo'nun getireceği kazanç Jojo olarak çok büyüktü. Şurada 40 metre dipte ne var biliyor musun? Bilmiyorsun. Yani ilk defa kaç sene önce Cameron Mariana Trench'e indi? 8-9 sene. O kadarcık. Evet. Daha şimdi düne kadar gitmemişiz oraya. Şurası kumsal. Hanım geliyor kocasına, çocuklarına. Yağlanıyor, yıkanıyor. Denizi kullanıyor. Yağını buraya bırakıyor. Tamam mı? Bu deniz sana o oturan, yağını sürüp denize girene oksijen sağlıyor. Yazları relax olması, rahatlaması için denizin o serin güzelliğini sunuyor. Ruhunu doyuruyor. Akşamüstü güneş batıyor denizin kıyısına. Ay ne güzel, bu tatili unutamayacağım diyor. Sonra da çöpünü atıp gidiyor. Şimdi bu olmadı yani. Onun için işte kestanelerle başlayıp bir takım şeyler çok çok önemli. Normalde insanlar deniz kestanesi toplar ve yer onları. Ama Mahmut abi onları alıyor. Diyor ki bir dakika dur. Deniz kestanelerinin azaldığı başka bir koya gidelim ve oraya yerleştirelim. Orada çoğalmaya devam etsinler. Aldık. Denizin altına bir kayalık bulduk ve
O büyük bir kaya vardı. O kayanın üstüne, sağına, soluna böyle dengeli bir şekilde yerleştirdik. Sonra biraz takıldık ve gittik baktık. Onu göstermişti suyun altına bana. Bak yapıştı, sevdi buraya diyor deniz kestanesi için. Hemen evini buldu diyor. Esasında artı bir gelişme var. Var tam tersine. Evet, var. Neden? Şimdi bu kıyılar, benim bahsettiğim kıyılarda dalış okulları var. Dalış okulu sanki sizin konuşma yaptığınız Gökova'daki Zafer'in yaptığı teşkilat var ya. Hani balıkçılar Evet. sahip çıkıyor. Dalış okulları da sahip çıkıyor. Diyorlar hop ne yapıyorsun orada bakayım sen böyle geç. Avlanmak yasak burada diyor filan. O bölgeyi koruyor. Gökova Körfezi'nde tam dibinde Akyaka'da Akdeniz Koruma Derneği ile birlikte Zafer Kızılkaya'nın muazzam bir projesi var. Gerçekten balıkları kurtarıyorlar. Yok olmayı engellemişler, hatta geri dönüşünü sağlamışlar balıkların. Müthiş ilgi duydu bu proje. Bunu nasıl genişletiriz diye hayal etmeye başladı Zafer. Ve başardı da. Proje başladı 1 Ocak itibariyle. Tabii bütün Avrupa kıtasında, hatta dünyada da bu kadar büyük ölçekli bir deniz koruma alanının tekrarlanması, başka yerlerde de kopyalanmaya çalışması gibi bir proje olmadığı için bir anda herkesin gözü bizim üzerimize döndü. O zamandan beri bizi koltuğumuzda oturtmuyorlar. Sürekli bir yere davetliyiz. Bu nasıl oldu, nasıl başardınız, daha neler yapmak istiyorsunuz? Bir de biliyorsunuz 2020 Japonya'daki Aichi kasabasında konulan çok önemli hedeflerin doğduğu yıl. Her ülke vermiş olduğu vaatlerde karasularının %10'unu deniz koruma alanı, bu %10'un içerisinde de en az %2'sini balıkçılığa tamamen kapalı koruma alanı olarak ilan etme sözü vermişti. Avrupa'da bu rakam binde 0,04. Yani bırak %1 bile, %0 bile değil. Dolayısıyla bunun önümüzdeki yıla kadar Avrupa genelinde %2 olması bile mümkün değil. Biz şu anda çok güzel bir Türkiye ne durumda? Türkiye, bu ülkelere baktığınız zaman ortalamamız onlardan aşağıda değil. En azından bizim özel çevre koruma bölgesi diye adlandırılmış 1988 yıllarından korunmaya başlanmış Gökova Körfezi gibi. Şu anda bulunduğumuz Dalyan Köyceğiz bölgesi, Fethiye Göcek, Kaşkekova. Bunlar içerisinde bu alanların çoğaltılması zaten bizim projenin ana fikri. Şeyin tam tanımı, sürdürülebilirliğinin tam tanımı aslında. Evet, balıkçılığa devam etsin, balık yemeye de devam edelim ama yok etmeden veyahut da türünü devam ettirerek yapalım bunu diyorsun. Formül o kadar basit ki siz bir yerde canlıların hiç dokunmadan yaşamasına ve çoğalmasına izin verdiğiniz zaman bundan sonra hep gelecek. Ham maddelerin yok olmasını istemeyiz hiçbir zaman. Hep devam etsin isteriz. Ama coğrafi sınırlar değiştikçe ve doğanın dengesi biraz şaşırmaya başladıkça bazı bölgelerde bazı işler istemiyoruz. Örnek kıl kuyruk mercan balığı buraya ait olmayan bir balıkken Gökova'yı istila etmiş vaziyette. O yüzden de istilacı balık kategorisine giriliyor. Ve onu aslında çokça tutup, çokça tüketsek, yok etsek Gökova'nın kendi dengesi için doğru bir iş yapmış oluruz. Mantığa ters gelse de bu sulardan yok etmemiz lazım o balığı. O yüzden onunla neler yapılabiliri kurcalamak lazım. Alışık olmadığımız bir balık, halbuki çok lezzetli. Bu kadar sade bir yemeğin yanına bazen daha tadı yoğun olan, biraz daha katmanı olan bir sos, bir püre, bir ham madde koymak isterim tabağa. Bunu yaptığım zaman da çiğ balık genelde rafine bir iştir. Böyle bir şıklık hissi veren bir iş. O zaman da o püreyi de daha şıklaştırmak için genelde çok ince tel süzgeçten geçiriyorum. Daha da rafine hale geliyor. Daha kaymak gibi oluyor. Buradaki temel o balığı nasıl kullanmaya başlayacağımla ilgili. Hep alışık olduğumuz balıklar, hep zaten yok olmak üzere olan balıkları kullanmak değil de tam tersini yok eden balıkları kullansak sanki daha akılcı olacak.
Bir yemeği keşfederken önce en basitine doğru gidiyorum. Kıl kuyruk mercanın derisini yüzdüm. Tuzlu suda belli bir süre beklettim. Biraz tuzunu aldım sonra. Kurutup çiğ bir şekilde kullanmaya karar verdim. Nerede kaldı o eski güzel yemekler diye duyarız çok. Ama bunu söyleyince insanlar acaba niye lezzetli ham maddenin kalmadığını bazen çok fazla düşünmüyor olabiliriz. Bunun sebebinin birçok zaman tohuma bağlı olduğunu belki düşünmüyoruz çoğumuz. Bir ülkenin kimliğini oluşturan bu tohumları korumak için neler yapılıyor diye kurcaladığımız zaman illa böyle devasa projeleri görmek zorunda değiliz. Mesela Narköy'e gittiğimiz zaman, Nardane Hanım'a baktığımız zaman çocuklarını korur gibi tohumlarını koruyor ve kendi yarattığı tohum bankasına girdiğin zaman, odaya girdiğin zaman insanların tüyleri ürperiyor. Bir toprağın, bir bölgenin, bir ulusun tarihi var orada. Çünkü o tohumlar bugüne kadar kalmış. Ve bunu muhafaza ediyor. Ve çocukları bir bakıyor onlara. Biz eskiden tarlada pamuğun arasından karpuz koparır yerdik. Çünkü babaannem kurda kuşa aşı olsun diye atardı tohumları. Bir kadının yönettiği çiftlikte doğdum. Hep bunu söylüyorum. Onun için de burada da benzer bir kadın çiftçiliği yapılıyor. Gölde balık avlardık, oynardık. Ama bir gün artık bunlar yapılamaz hale geldi. O çok canımı yaktı benim. Nasıl yapılamaz hale geldi? Şöyle zehirler girdi. Zehirler girdi. İlk zehirleme uçağıyla şöyle gökyüzünde tur atmak, bilmiyorduk zehirleme uçağı olduğunu. Çok keyifliydi. Sonra baktık ki zehirler girmiş. Bir de tarlaya gitmeyeceksiniz dediler. Bir şey koparıp yemeyeceksiniz dediler. Gölde balıklar azalmaya başladı. Ve biz orada hep birlikte eğlenirdik, yerdik, koşardık. Hatta onlar kayboldu. Daha dar alanlara kapatılmaya başladık. Ben o güzel, neşeli, keyifli, bütün o tarlada koşmalı, Türkçe'ye, Arapça'ya açık kulağım, bütün çocuklar beraber vara vara diye koşmalarımız. Onları istiyordum. Ve onların hepsinin o tohumla olduğunu düşündüm sanırım. Şimdi tohum bankacılığı veyahut da ne de yani tohumu saklıyorsunuz değil mi? Yani orada eski atalık tohumları orada domates çeşit sonra o geçti mısırlar gelmeye başladı Evet, o gitti evet, işte tabii. karpuz. Nereden buluyorsunuz bunları? Bir yere gittiğimde biraz dağ bayır gezenim. Oradan köye giderim. Çocuklar hatırlar odan falan. Mesela Tire tarafından geliyorumdur. Çingene Mahallesi'nden sepet almışımdır. Bilmem nereden ısırgan toplamışımdır ya da almışımdır. Bütün mahalleye ısırganla börek pişiriyorum. Çünkü o olurdu. Dolayısıyla oralardan tohumlar da. Ve mesela saksılara ektim, duvarlara ektim. Çünkü tohumun bankası topraktır. Onları muhakkak ara ara gittikleri coğrafyayı da öğrenmeleri için ekilmeleri gerekir. Tam onu soracaktım. Yani şimdi toprak değişiyor. Yani ısı değişiyor. Topraktaki tuz oranı değişiyordur. Baktığımız zaman bütünüyle bu eski tohumlar aynı şekilde kalıyor mu? Nasıl değişiyor? Adapte oluyor dediniz şimdi. Adapte oluyor. Ben takılıyorum. Onlar da benim gibi yörük. Gezdiği yere uyuyor. Gittiği yerin gözü körse bir gözünü kırpıp bakıyor. Yalnız muhakkak tedbirimi alırım. 4 tane tohum varsa ikisi ekilir, ikisi kalır.
hiç ekilmemiş topraklara ekerim ilk ektiğimde. Onlar çoğalır. Ben böyle mini mini şişelerde saklardım. Bir de benim buradaki tohumlar konusundaki en büyük öğretmenim yabani bitki örtüsü. Burada eğer onun ataları varsa, geldiğimde aynı aileden gelen ataları varsa, biliyorum ki onlar birbirini öğretecek. Bunun en çok birinci yaptığım örnek altın çilektir. Burada yabani altın çilekleri gördüm. Onun Türkçe'de adı Pelerini Bektaşi Üzümüdür. Altın çilekleri gördüm. Elimde 39 tane tohum var. 2-3 tanesini ayırdım, diğerlerini ektim. Şimdi düştüğü yerden çıkıyor. Çünkü büyük annesi, büyük babası burada. Öğretir ona. Bir de Lambert fındığı sınavım var. Öğretir ona. Öğretir ona. Tohum tabii yani kısa vadede belki çok sağlıkla bağlantı kuruluyor ama orta ve uzun vade aslında bağımsızlığınız da. Yani o da yani kültürünüz yok oluyor tohumla beraber. Korumamız lazım, sahip çıkmamız lazım. Yemek sürekli değişiyor, sürekli değişkenlik gösteriyor. Yemek alışkanlıklarımız değişiyor, işte yeni ham maddelerle tanışıyoruz vesaire vesaire. Ve bazen de bu eskiden hatırladığımız yemekleri yememeye başlıyoruz. Bunlar yok oluyor. Özellikle bu nesil geçişlerinde olabiliyor. Bizim yediğimizi çocuğumuz yemiyor veyahut da torunlarımız yemiyor. Bu da yazık olabiliyor çünkü çok değerli yemekler geliyor geçmişten ama bunları ileri taşımanın yollarını çok aramıyoruz. Hep aman aynısını muhafaza edeyim ki yok olmasın deniyor. Halbuki doğal bir şekilde bunu geliştirirsek ve değiştirirsek aslında o yemeğin temeli hayatta kalabilecek ve yok olmaktan kurtarmış olacağız. Örnek çok daha klasik bir tencere yemeği, işte erikli vesaire bir kuzu kol, hatta bugün çoğu şehirli çocuğunun yemediği pestil falan kullanarak acaba nasıl bir yemek yapılabilir? Bunu alıp acaba bir dürümün içine soktuğumda ama pestili de kullanayım, sos yapayım ondan. İşte kuru eriği kullanıp içine tatlandırayım, içine dünya kadar baharat koyayım. Bu sefer gençler o alışık oldukları şekille o bütün o baharatlarla da tanışmış olacak. Ve gittikçe aslında eskiyi hatırlar hale geliyor olacaklar. Veyahut da bizim eskiden hatırladığımız yemeği tadıp güncel bir yemek olarak benimseyecek. Bu şekilde kullandığım zaman o tadın, o malzemenin yok olmasını engellemiş olacağız. Ve evet, pestil kullanmaya devam ediyor olacağız. Belki bambaşka yerlere de gidebilir o. Ve aslında önemli olan ham maddenin yok olmaması. Çünkü onu üreten köylü veya onu üreten çiftliğin yok olmaması gerekiyor. O tohumu kullanmaya devam etmesi lazım. O ham maddeyi, o ürünü üretmeye devam etmesi lazım. Tüketici onu başka bir şekilde kullanmasının bir günahı yok. Bu zaten sürekli değişken bir dünyada yapılması gerekiyor. Bugün çok fazla dil yok oluyor. Ladino da bunlardan bir tanesi. Ladino yok olduğu zaman ona bağlantılı yemekler, çünkü yemek tarifleri de yok oluyor. Yemek tariflerini okuyabilecek, anlayabilecek insan da kalmıyor. Bu bizim hepimizin ortak kültür mirasımızın çok büyük bir parçasının yok olması. Bu her dil için geçerli. Deniz Alpan bununla ilgili bir belgesel çekti. Aslında kendi hikayesini anlatıyor. Akrabaların hikayesini anlatıyor. Müthiş bir belgesel.
ölü diller diyeceğim. Bazı insanlar da kızacaklar ama mesele şu. Yıllarca o diller konuşuluyor, evlerde konuşuluyor. Önceleri işte kitaplar vesaire, edebiyatı, şusu busu var, müziği var. Daha sonra hani edebiyatı olmadıkça, işte gazetesi olmadıkça bu dil köreliyor. Yani yazılı olmuyor. Evlerde konuşulan dil ne kadar böyle nesillerden nesille geçebilir ki? İber Yarımadası'ndan buraya 1400'lerde gelen Yahudiler bu dili, oradaki İspanyolcayı sürdürmüşler ve üstelik eski haliyle. Eklenen kelimeler hep Türkçe, Ermenice, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dilleri katılmış. Arapça, Farsça. Eski İspanyolcaya mı eklendi yani onlar? Şöyle bir şey. O zamanlar yani uçak yoktu ve Türkçe'ye Arapçadan tayyare diye girdi. Hala şimdi kaç kişi tayyareyi biliyor? Yeni nesil uçak diye söz ediyor. Halbuki yani Ladino'nun içinde, İspanyolcanın içinde el tayyare diye bir laf var. Eli de var tabii Eli başında var. değil mi? Evet, eli var, el tayyare diye bir laf var. Şöyle bir şey, yani mesela çatal, piron. Piron Rumcadan geldi. Herhalde ilk buradaki Rumlar kullanmaya başladılar. Çatal diye bir şey yoktu. Zaten mesele bir dil bilmek değil. İşte benim ana dilim İsveççe. Ne güzel. O zaman bütün kuzey ülkelerle konuşabiliyorsun. Konuşmak ayrı bir hikaye. Aslında anlaşabiliyorum. Konuşmadan ziyade dil onu getiriyor. Onun kültürünü anlayabiliyorum. Gerçekten anlayabiliyorum. Veyahut da Eskimoların vardır ya, işte hep konuşulan hikaye, işte kar için bile bilmem kaç çeşit kelimesi var. Bizim için kar diyoruz, buz diyoruz, geçiyoruz. Halbuki onlar için bütün o farkları derinlemesine alıyorlar. Her dil bunu getiriyor. Diyelim ki Eskimoca yok oldu. O zaman o ayrıntılar da yok oluyor onunla birlikte. İşte kültürler de ölüyor dediğim gibi, yani bu yaptığım belgeselde de bunu anlatmak istedim. Sadece bir dil kaybolmuyor, bir kültür kayboluyor. Yani o yemekler de paralel bir şekilde gidiyor. Ben Ladino'yu çok iyi bildiğimi zannediyordum fakat konuşmaya kalktığımda konuşamadığımı anladım. Benden sonraki nesil varlığını bilmiyor. Yani abim benden çok daha büyük, o konuşuyor. Onun kızı geçenlerde sordum. Evet, konuşulduğu vakit anlıyorum dedi. Yani o dil olduğunu anlıyor. Yani o kadar. 3-5 kelime biliyor. İşte anneannelerden falan duydu. Onun çocukları böyle bir dilin farkında bile değiller. Onlar 13-14 yaşında. O zaman sen aslında tam o böyle bir dilin yok oluşunu böyle anan izliyorsun. Tam içindesin o zaman yani. Varlıktan böyle ve çok kısa bir sürede aslında yok olabiliyor. Değişimin ne olduğunu aslında neyin yok olduğundan da anlayabiliyoruz. 1960'larda 70'lerde falan herhalde meşhur bir sosyal bilimcinin aslında annesi bakıyor Londra'da bir caddeye, diyor ki ya bu atlar nereye gittiler diyor. Nerede? Sahi nerede bu atlar? Şimdi atların yerine biz bir şeyleri koyduk, işte nedir? Arabalar var, kamyonlar var, bisiklet var, işte daha çok benzin tüketiminden doğaya daha zararlı olandan daha az zararlı olanla vesaire filan bir takım taşıtlar var bizim kullandığımız. Ama bir yandan da doğadan aslında bütün bu değişim dönüşüm sonucunda ve bizim artık giderek daha fazla bu dönüşümün getirdiği tüketim yüzünden diyelim kaybettiğimiz birçok doğal süreç var. Dolayısıyla gidenin yerine gelmeyecek bir takım kaynaklar da söz konusu, toprak gibi, su gibi, tohum gibi. Bütün bunların peşinden koşmak, bütün bunlar üzerine düşünmek bugün her zamankinden çok daha önemli. Bundan 7-8 sene öncesine kadar dünyada Toprak Günü diye bir şey yoktu. Bugün Dünya Toprak Günü tırnak içerisinde kutlanıyor. Atalık tohumlar çok var bizde deriz. Veyahut da işte buğdayın ana vatanı diyoruz bu bölge için. Siyez'den bahsediyoruz. Kavulcadan bahsediyoruz. Birçok başka buğday çeşitlerinden bahsediyoruz. Gerçekten de öyle, müthiş zengin o açıdan. Bir ara çok revaçta olan
bembeyaz, içi pofuduk, dışı da hafif çıtır çıtır bir ekmek artık bugün pek matah değil aslında. Çünkü pek de işe yarayan bir ekmek olmadığını biliyoruz. Halbuki iyi bir siyez buğdayından yapılmış veyahut da bir kavılcadan yapılmış bir ekmeğin hem bizler için hem toprak için çok daha doğru olduğunu biliyoruz. Ekmeğe olan bakış açımızı tekrar yerine oturtmak için yardımcı olacak bu ekmekler daha tok tutar, daha sağlıklı tutar ve kesinlikle daha lezzetli. Bambaşka bir coğrafyada büyümeme rağmen Fırat ve Dicle hep çok mistik yerler olarak anlatılırdı tabii ki. Çok özel bir yeri var insanlık tarihinde. Ve şurası. Ve telefonda biraz haritalarla oynaştığın zaman, büyütüp ya da küçülttüğün zaman öyle bir yere geliyor ki buradan nasıl böyle kıvrıla kıvrıla ya Bağdat'a kadar gidiyor. Bütün böyle Mezopotamya'yı kapsıyor böyle ikisinin arasında. Anadolu'da gezdikçe birçok noktada hüzünlü hikayeler görüyoruz. İşte kimisi son kopanisti üreticisi, başka biri son bir çeşit ürünü üreten tarlayı sürmeye çalışıyor. İşte birçok sonları görebiliyoruz. Ama bugün Halfeti'de gerçekten son bir Mohikan'ı gördüm. Ali Şahin abiyle tanıştım. Ne varsa Erik vardı, kayısı vardı. Fındığa kadar, muza kadar, şeftali, ondan sonra ceviz, bütün narlar. Yani bütün aklınıza ne geliyorsa o meyveler vardı ama şimdi maalesef bulamadık. Hepsi yok mu oldu? Toprak gitti. Bu verimli toprak gitti. Ali Şahin abi o köyden kalan son kişi. Orada bırakmayan, belki yaşayan son kişi değil. Hemşehrileri veyahut da köylüleri başka yerlere göç etmiş vaziyette ama bırakmıyor. Nasıl bırakayım diyor. Nerede? Hangi ev senin? Burada ev Benim gözüküyor. ev burada. Hangisi? Evet. O su üstüne kalmış o zaman. O O sesine kaldı. bak. Bahçedeki evim daha güzeldi. O maalesef su altında kaldı. Hatırlıyorum. Çok gelmiştim ben buraya. O zaman gene su altına yani su yükselmişti Daha ama yeni yükseliyordu. daha o zaman. Sizin buralardaydı. geldiğinizde, Buralardaydı. evet. Camiye girmiştim. Onu Hı hı. hatırlıyorum. Ama suya basarak. Suya, evet, daha yeni yükseliyordu o zaman. Mesela burası... Şu an şuralardayız. Şu an garajımız- burada. Şuradayız değil mi su aşağı yukarı? Evet, şu anda su burada. Tamam. Garajımız bu. Belki o zaman görmüştür. Bu okul mu? Bu 1932'de yapılan okulumuz. Bu okul Atatürk'ün değil mi? Sağlığında. Şurada bir yerde şimdi öyle Hayır, mi? Ha. şu okulumuz orada. Savaşın haricinde 115 kilometre uzunluğundaki olan bütün verimli toprakların hepsi gitti. Böyle gidiyordu tabii deli gibi verimlilik. Çift taraflı. Hem Urfa tarafından hem Antep tarafından. Gaziantep tarafından.
Yani çift taraflı bütün verimli topraklar hepsi suya gömüldü. Ve bunun haricinde tarih de suya gömüldü. Yani verimli toprağa bir tarafa şey yapmayalım. Tarihi de bunu göz önüne almak gerekiyor. Bu düşündüren bir hikaye. Yani 8 kuşak boyunca orada yaşamış ailesi ve köyü sular altında kalınca herkes tabii ki terk etmiş köyü. Ama Ali Şahin abi diyor ki yok ben nasıl bırakayım buraya diyor. Düşündürüyor. Şimdi buradaki köyler barajdan dolayı su altına kalıyor. Başka noktalara gittiğimiz zaman, başka yerlere gittiğimiz zaman işte kimisi iş bulamadığı için göç edip köyü yok ediyor veya da boşaltıyor. Bazı yerlerde iklim değişikliğinden artık tarlasını süremiyor çünkü sular yok olmuş. Çok farklı böyle hikayeler var. Şehirliler olarak çoğunu çok farkına varamayabiliriz. Böyle bir yerlerde 2 satır bir Twitter'da veyahut da bazen bir dergide okuduğumuz bir şey oluyor ama gerçekten ona dokunamıyoruz. Bugün benim için o dokunduğum anlardan biriydi. Gerçekten olan bir yok oluşunu yaşadığım anlardan biriydi. Böyle bir baraj gölün kenarına oturduğum zaman bazen kafam karışabiliyor. Biraz yokuş aşağı gittik mi oradaki tarım alanlarını sulamak için kullanılıyor. Ve su olmadan o tarım da olmaz diyoruz. Ama aynı zamanda oradaki tarım buradaki suyu da yok ediyor. İkisi birbirini yok edebiliyor. Dünyadaki nüfusun arttığını, nüfusla birlikte doğal kaynakların kullanımının arttığını ama bir taraftan da mevcut kaynakların da azaldığını söylüyoruz. Su bunların başında zaten. Çünkü tarım dünyadaki suyun %40'ına yaklaşık rakamını kullanıyor. Ama bir taraftan da ürettiğimiz gıdanın 1/3'ünü de israf ediyoruz. İsraf ettiğimiz gıda için kullanılan su miktarı ise %25'i mevcut temiz suyun. İçmek, kullanmak için erişemeyen insanlar varken biz bunu toprakta işte bitkisel üretimde yaparken ya da hayvansal üretim yaparken kullanıyoruz. Sonra da israf ediyoruz, harcıyoruz, atıyoruz bir tarafa. Bu nedenle her şeyi tüketiyoruz aslında. Hızlı bir yok oluşunun içinde olduğumuzun farkındayız artık. Bilgi var. Bundan belki 30-40 sene önce bilmiyorduk bunları, görmüyorduk. En azından bilenler bu bilgiyi paylaşmıyordu ama şu an bilgi her yerde, herkesin elinde. O zaman soru artık yok olup olmaması değil. Ben ne yapabilirim diye kendimize soruyor olmamız lazım. Ve burada da her birey az bir şekilde davranışını değiştirirse, az bir şekilde tüketim alışkanlıklarını değiştirirse zaten mesele çözülüyor.